bugün insanlığın ulaştığı medeniyet çizgisini 3 aşağı 5 yukarı yakalamış toplumlarla bu konuda epeyce geride kalmış toplumlar arasındaki en büyük fark, birinci kategoridekilerin sorunlarını çözebiliyor olmaları, ikinci kategorideki toplumların ise sorunlarını çözemediği gibi zaman içinde sorun stoklarını arttırıyor, daha karmaşık hale getiriyor ve işin içinden çıkılmaz duruma geliyor olmalarıdır. Ayrıca çözülemeyen sorunlar zaman içinde başka sorunların da üretilmesine kaynaklık ediyor. Bu durumun çözümü ise biraz uzun soluklu ve gelecek nesillerin sorgulayarak öğrenme ve ezbersiz bir eğitim ve öğretim sürecinden geçirilmesine bağlı. Bugün geri kalmış, çağı yakalayamamış ve insanlığın ulaştığı ve her geçen gün daha da yukarıya taşıdığı çıtayla arası açılan toplumların en büyük ortak özelliği eğitim ve öğretimlerinin ezbere dayanmasıdır. Ezber, doğruluğuna dair kuşku duyulmaksızın bilginin kabullenilmesidir. Belleme ise bilgiyi akılda tutma yöntemi. Akılda tutulan bilginin doğruluğuna dair kuşku yoksa bu ezberdir. Ezberci eğitimden geçirilmiş zihin ise paradigma, yani bakış açısını değiştiremez, donuktur ve akışkan değildir. Ezberci eğitim ve öğretimden geçirilmiş zihin, mevcut bilgileri işleyebilme, yeni bilgilere ihtiyaç duyma, bilgiler arasında irtibat kurma, analiz ve sentez yapma, bilinenlerden yeni bilgilere ve sonuçlara gitme yetisi asla gelişmez. Ezberci eğitimden mucit çıkmaz. Bir toplum ağırlıklı olarak ezberci eğitimden geçirilmişse o toplumun sorun çözme kapasitesi çok düşük olur. Daha da önemlisi, sorunlarını çözemeyen toplumlar, sorunlarını çözen çağdaş toplumlar tarafından çözemediği sorunlar üzerinden istismar edilir, sömürülür ve yönetilir. Bir toplumda emperyalizm ve dış güçler sürekli suçlanıyor ve her şeyin müsebbibi olarak gösteriliyorsa bilin ki o toplumun sorun çözme kapasitesi çok düşüktür. Günümüzde toplumsal sorunlar artık tek bir aklın çözebilme kapasitesi dışında. Hele ülkemizdekiler bırakın çözebilmeyi, anlayabilmek bile bir aklın sınırlarını aşıyor. Hatta bu akıl sıra dışı ve çok üstün nitelikli akıl olsa bile. İhtiyaç duyulan akıl, uzlaşmayı esas alan ortak akıl ve niteliği esas alan birleşik akıldır. Çağdaş ülkeler içinde önemli bir yere sahip olan Hollanda için akıl toplumu ve akıl devleti deniyor. Hollanda'da birisi çıksa ve bana güvenin, peşimden gelin, gerisini merak etmeyin dese kafayı üşütmüş diye tecride kapatırlar. Hollanda'da tarihin derinliklerinden beri kararlar ortak akılla alınır. Hollanda toprakları deniz seviyesinin altında ama ortak akıl sayesinde bu sorunlarını çözmüşler, denizden toprak kazanmışlar. Bugün bırakın sanayi ürünlerini, tarım ve hayvancılıkta bile Türkiye'nin yüz ölçümü olarak 20'de biri olmalarına rağmen yaklaşık Konya ilimiz kadar bizden daha fazla üretiyorlar. Dünyanın en güçlü ekonomileri sıralamasında 17 milyon nüfuslu Hollanda 16. sırada, 80 milyonluk Türkiye ise 17. sırada olması sanırım önemli bir mesaj veriyor. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı geleceğe tohum atmaya ve sorun çözme kabiliyetimizi arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Vakfın ülküsü sorun çözme kabiliyeti gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir toplum. Görevi ise sorun çözme kabiliyetini arttıracak projeler üretmek ve uygulamak. Sanırım bu çaba ilginizi ve desteğinizi fazlasıyla hak ediyor.